Selamlar, ben Zafer Akçay. Berkay'ın motoruna konuk oluyoruz bugün. Bakın, olayı hemen baştan vereceğim, sonra inceleyeceğiz. Berkay'ın yaşadığı geçen gün Çin'de yaşanan olayın aynısı. Buyurun. Buyurun. Geçen gün dedik ya iyi ki Çin'de yaşamıyoruz diye. Buyurun. Burası Türkiye. Yaşayan Berkay. Gelin şimdi başa alalım. Berkay arayoldan ana yola 3 kere can kurtaran bakış yaparak çıkıyor. Müthiş, çok güzel bir hareket bu. Bir can kurtaran bakış daha atıyor. Çünkü neden? Manevra yapmadan önce bunu yapmanız lazım. Arkada ne var? Hiçbir şey yok. 2 tane araba çok uzaklarda. Yani Berkay o sırada hiç kimsenin önüne geçmiş değil, önüne kırmış değil. Hiçbir şey yok. Sol şeride geçiyor çünkü sol şerit boş. Bakın, beyaz araba da sinyal verip sol şeride geçiyor. Bir şey yok yani, normal trafikte olağan şeyler. Kalabalık bir trafik zaten, bakın 60-70 kilometreyle anca yol alabiliyor Berkay. Kalabalık ve trafiğin akışında sürüyor. Bu sırada arkaya yanaşan bir gri araba var. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü biraz sonraki olayın kahramanı o şahıs. Berkay'ı izliyor. Şimdi Berkay sağa sola gidecek yeri de yok. Nereye gitsin ki? Ayrıca trafiğin akış süretinde ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada yine de muhtemelen ondan rahatsız oldu ki sağa geçip şu arabanın önüne geçersem belki de arkadakinden kurtulurum dedi. Ama ne mümkün, o da sağa geçiyor. Gri araba da sağa geçiyor Berkay'ın arkasından. Berkay'ın belki de motorunun gücü yetmiyor, bilemiyorum. Orada bir geçiş yapamıyor ya da yol veriyor. Tekrar sola geçme çabası içinde olacak. Yine can kurtaran bakış var burada. Berkay'ı tebrik ediyorum. Ama bir yere kadar tabii. Şimdi gidiyorlar. Bakalım ne olacak? Bakın, Berkay'ın çekileceği bir yer yok. Şimdi belki var ama ileride bir kaos ortamı var. Sağdan giren arabalar falan. Zor bir durum burası. Neden zor? Bakın, orada bir alışveriş merkezi ya da işte fırın gibi bir şey var. Onun öncesinde bir tane ticari araba, arkada bir dolmuş, önde bir kamyon, onun arkasında bir araba, solda bir araba. Çok karışık bir durum. Gerçekten çok karışık bir durum. Buralarda en uzak yerde olmak çok iyidir. Ama bu arabayı tabii ki hesap etmiyor. Bakın, beyaz araba sinyal veriyor sola gelecek. Öbürü fren yapıyor. Kamyonun ne yapacağı belli değil. Müthiş bir ortam. Ve sanki Berkay hiç yokmuşçasına gri arabanın şoförü sola kırıveriyor. Ya bu akıllara durgunluk bir şey, şu hale bakın. Yani bu bilerek yapılmış bir şey mi? Yoksa öndeki araba sola geçtiği için Berkay'ı umursamadı mı, sola kırdı? Hiçbir fikrim yok. Ama ne olursa olsun bunun özrü olamaz. Böyle bir araba kullanma şekli yok. Nasıl yapabiliyorsun sen bunu ya? Nasıl böyle çıkabiliyorsun oradan? Motorun sağına geçiyorsun, sonra solundan ona çarparak düşürüyorsun. Berkay ucuz, yani az hasarla atlatmış ama ölebilirdi. Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Ben anlamıyorum. Bakın, baştan izleyelim olayı. Şu motorcu kardeşimle de arkada bir didişme var zaten, aynada görürseniz eğer. O gri arabanın var bir derdi. Var bir derdi. Berkay belki de dediğim gibi burada hakikaten sağa çekiliyor çocuk, artık kurtulayım bundan der gibi, ama ne mümkün. Arkasında öldürmek istercesine. Böyle bir şey ne duydum ne gördüm. Ne duydum ne gördüm. Keşke Berkay burada sağa çekseydi de eliyle geç işareti yapsaydı da beladan kurtulsaydı. Çünkü bakın, buraya girdiğiniz zaman artık buradan sonra kurtuluş yok ki. Belki ne yapabilirdi? Sol tekerlek izine geçip biraz da gaz kapatabilirdi. Berkay'ın şu anda yapabileceği kendisi için en güzel şey buydu. Araba oraya geldi mi? Tamam, geldi. Geç sen sola, gazını da kapat, gitsin. Yokmuş gibi davranamazsın. Berkay'ın şu olaydaki tek suçu belki de bu. Eğer bu da bir suçsa, suç değil de yani kendini korumak için yapabileceği bir şeydi belki. Yani şu duruma düşmemek için yapabileceği bir şeydi. Kendini koruyabilirdi. Ama haklı mı? Haklı tabii canım. Çekilmek zorunda değil. Şimdi burada biraz baş başa bırakıyorum konuşmalar için. İyi misin abi? Var mı? İyi hissediyorum. Konuşmaları dinleyin. İyi misiniz? İyi hissediyorum şu an. Sadece ayağımda iyi mi? biraz Kafan problem. iyi mi? İyi, kafam iyi. Kafan iyi mi? Kafam iyi. Abi bir dakika. Nasıl? Bir sakin olabilir miyiz? Korkmayın, bir şey yok. İyi. Çıkartalım mı bunu? Hayır, kaskı çıkarmayalım. Dursun mu? Sağlık ekipleri gelsin. Geliyor. Aradık mı? Aha, geliyor. Yani insanımız çok yardımsever, çok iyi ama bu kadar becerikli ya da bilgili değil. Çocuk yalvarıyor, lütfen sakin olun diyor. Lütfen diyor, kaskımı çıkarmayın diyor. Sağlık insanları gelene kadar lütfen ellemeyin beni diyor. Yani neredeyse yalvaracak. Bana dokunmayın. Bana ilk yardım falan yapmayın. Bana yardım etmeyin.
Bu duruma kalıyoruz. Baygın olsa ne olacak? Kaskını çeke çeke çıkaracaklar herhalde değil mi? Bence öyle. Ambulansı kutluyorum. Bakın 9 dakika içinde kaza olduktan 9 dakika sonra ambulans Berkay'ın başına geliyor. Burada gerçekten ambulansı kutluyorum. Şimdi haber verdin, şu bu oldu, onlar hareket etti. 5-6 dakikada buraya gelmiş demektir ambulans. Çok iyi. Allah'tan onlar var. Allah'tan sağlık çalışanları. Motordan mı düştün sen? Evet, motordan. Tamam. Şu kaskını bir... Ya şuraya bir şey yok mu? Reflektörünüz yok mu? Çok Şuraya güzel bir hareketler şey bunlar. yapalım ya. Ayaklarından geçecekler. Çevre Kalkma, önlemi. kafanı kaldırma. Kalkma diye komut veriyor. Kalkma diyor. Boyunluk getireceksin Nesin abla. Boyunluk istiyor. Bunlar çok önemli. Bir tane Tebrik boyunluk vereceksin mi? Evet. Güzel şeyler de var, kötü şeyler de var. Güzel şeyler insanımızın hoşluğu, güzelliği, koşuyorlar yardım etmek için ama keşke biraz daha bilinçli olsak. İnternet diye bir şey var. İlk yardım yazın. Bakın orada bir şeyler size söyleyecektir zaten. İnternet bilgi kaynağıdır. Onu bunun için kullanalım biraz. Bu güzel özelliklerimizi bilgiyle taçlandıralım. Ambulansı tebrik ediyorum, çalışanlarıyla birlikte harika iş çıkarıyorlar. Berkay dediğim gibi araba sağına geldiği zaman sola çekilip biraz gaz kesseydi bu kaza hiç yaşanmayacaktı. Neden yaşanıyor bunlar? Yani bu kadar vurdum duymaz nasıl olabiliyoruz? Nasıl böyle araba kullanabiliyoruz? Nasıl insan hayatını hiçe sayabiliyoruz? Motorcu, arabacı, kamyoncu, tırcı fark etmez. İyi insanlar ve kötü insanlar vardır. İyi sürücüler ve kötü sürücüler vardır. Lütfen siz iyi insan olun, iyi sürücü olun. Lütfen.